Merhaba. 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 Ben Ergin. Sanırım vloggerlık yolculuğumun ilk adım olarak kendimden bahsetmem gerekiyor öncelikle. 3 yıldır yarı göçebe bir biçimde seyyar olarak yaşamımı sürdürüyorum. Seyyar olarak hayatımı sürdürüyorum derken aslında dilim sürçmedi. Yani seyyah demeye çalışmadım. Ve seyyar satıcılık yaptığımı da özetlemek istedim. Şu an için seyyar satıcılıkla yaşamımı sürdürüyorum ve sonraki adımları bunun üzerinden planlamaya çalışıyorum. Thank you very much. Use them with a smile. Thank you. Thank you. Thank you. Use it with a smile. Thank you. Use it with a smile. Thank you very much. I wish she will use it with a smile. It is what we say in Turkish. Okay. When somebody has a new thing, we say güle güle kullan. Okay. And it means use it with a smile. Okay. Thank you very much. Güle güle kullanın. Onun dışında uzun yıllardır hep bir videoya, sinemaya ilgim oldu. Bir anlamda seyahat ettim bir şekilde. Ama bu seyahat halini videoyla buluşturma fikri, vloggerlık fikri tam da şu anda en zorlandığım şey olan bu kamerayı karşıma alıp konuşma mevzusundan dolayı pek cesaret edemediğim bir noktadaydı. Yaşamımı nasıl sağlayacağım kaygısı gibi şeyler de ağır basınca önceliğim onlar oldu. Ama artık bütün bu bahaneleri ve zorlukları bir kenara bırakıp deneme kararı aldım. Sizlerle yolumu, yaşam yolculuğumu paylaşıyor olacağım. 35 yaşında ve henüz yaşam rotasını belirleyememiş bir insan olarak doğrultumda vloggerlık kıyılarına gelmişken sizlerin de benimle arayışıma ortak olmanız fikriyle bu yolculuğa başladım. Yaşam rotası arayışını biraz daha iyi açıklamam gerektiğini düşünüyorum aslında. Yani bu kanalın içeriği ne olacak? Hayatıma dair bir niyahi niyetim, niyahi hedefim var. Bir noktada herhangi bir kırsal alanda, neresi olduğunu da zaman içinde öğreneceğim kırsal bir alanda kendine yeterliliği arayan bir yaşam kurmaya çalışıyor olacağım. Ama tabii bu niyahi hedefin hangi noktada, ne kadar zamana yayılmış ve neresi olacağına dair hiçbir fikrim yok henüz. Bir noktada olabildiğince doğayla temas halinde ve olabildiğince kendine yeter bir hayatı mümkünse bir toplamla beraber deneyimleyebilmek istiyorum. Yani yaşamın bir yerden sonra öyle bir yerde kök salsın istiyorum. Tabii bunun koşullarını nasıl yaratacağım ve ne kadar sürede buna kendimi hazır hissedeceğim gibi bir sürü farklı değişken var. Ve bu arayış aslında o sürecin arayışı olacak. Nerede yaşayacağım, nasıl onun imkanlarını yaratacağım ve o yaşam nasıl kurgulanacak? Bütün bu süreci sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Bu yolculuğun belli bir kısmında çok uzun yıllardır hayalim olan karavanla seyahat etme ya da bu vloggerlık üzerinden bir YouTube belgesel kanalına dönüşme gibi ihtimaller de var. Ama şu an için bütün bunlar zamanla belli olacak. Ben
sizin de merakta olacağınızı umuyorum. Ben kendi adıma meraklıyım ve heyecanlıyım. Aslında her şey biraz da 3 yıl önce başladı. Yani bahçe bitkilerinde yüksek lisanstan mezun olduktan sonra Türkiye'de yaşamak istemediğimi netleştirdim. Ve Erasmus stajıyla bir yerlere gitmeye çabaladım. İtalya'da bir dernekte staj yapmaya başlamıştım. Güzeldi, bir dağ köyünde yaşıyordum. Hatta benimle çalışacaklarını söylemişlerdi staj sonrasında. Ben de ona yönelik gayet özverili bir şekilde çalıştım staj döneminde de. Ama vizemin son ayında maalesef ki Avrupa Birliği vatandaşı olmadığımı hatırlayınca dernek, benimle çalışabilmek için kontrat yapmaları gerektiğini ve ona da bütçeleri olmadığını söylediler. Ben de vizemin son ayında takı işi yapan bir arkadaşımın da yardımıyla bu işe başlamış oldum. Aralık ayıydı, Noel pazarı vardı. Noel pazarında satarak başladım aslında. Latin Amerika'ya uçak bileti paramı bu şekilde çıkarıp Ekvator'a uçtum. Ve 2,5 yıl kadar da Latin Amerika'da kaldıktan sonra geçtiğimiz Mayıs'ta Türkiye'ye döndüm. Ve Türkiye'ye en yakın çalışabileceğime inandığım yer olarak da Balkanları düşünmüştüm. Aynı zamanda bu yerleşme konusunda da özellikle ailem, abim daha yakına bir yere yerleşebilmemi tercih ediyorlar. Ben de aslında yaşayabileceğime inandığım daha yakında bir yeri tercih edebilirim belki diye de buralara bir bakmak istedim. Yani Budva'da yaşam nasıl? Bildiğiniz üzere Türkiye'de bolca reklamı yapılıyor. Arabanızı satın, Karadağ taşının, hem araba alın hem 1 yıllık kiranızı ödeyin minvalinde. Arabam yok ama bunun geçerliliğini bir araştırmak istedim. Ve tabii hazıra daha dayanmıyor. O Türkiye'ye döndüğüm sürecin hani harcamaları hem de bundan sonrası için gerekli olacak ekonomiyi oluşturabilmek adına Balkanlara gelmeye niyetlenmiştim. Bosna'dan başladım. İlk duran Bosna'ydı. Maalesef kötü bir başlangıç oldu. 3. gününde Bosna'daki tezgahımı daha yeni oluşturmuşken Bosna'nın zabıtası geldi tezgahıma. Ben bir gün sonra zaten otobüs biletim vardı. Hemen toplayıp gideceğim ve beni bir daha görmeyeceklerini söyledim yani. Dedim anladım. Israr etmeyeceğim ve şu anda gideceğim ve bir daha beni hiçbir zaman görmeyeceksiniz dedim. Onlar da çok geç dediler ve bunlar bizim deyip işlem yapmaya başladılar. Uzun lafın kısası yalvardım, yakardım ama insafa getiremedim. Tezgahımı aldılar. Sonrasında bir süre ne olacak, ne bitecek anlamaya çalıştım. Yani elimde sadece Boşnakça bir kağıt, tezgahım alınmış bir biçimde kaldım Saraybosna'da. Ki Boşnakça bilen insanlar da anlayamıyorlar maalesef. Ve bana mahkemenin olacağını, mahkemeden sonra takıları belki geri alabileceğimi söylediler. Başka da hiçbir şey söylemediler. Ben de elçilikte bunun üzerine ne yapılabilir diye öğrenmeye çalıştım. Bakalım elçilikten yakın bir zamanda dönüş olma ihtimali var. Yani 2 hafta önce bana benim dilekçemi alan kişi 2 haftalığına izne ayrıldığını söylemişti. Öncesinde arayıp ulaşamadığını söylemişti. Bakalım. Pazartesi tekrar elçiliği arıyor olacağım. Sonrasında da Karadağ'a geldim. Çok teşekkür ederim. Budva'ya ilk geldiğim anda da aslında biraz
korkutucuydu. Limanın hemen yanında kalan yol gündüz de gece de aslında bayağı işlek oluyor. Hatta ilk tezgah kurmayı düşündüğüm yerde orasıydı ama orada konuştuğum 4 kişi de sakın ha dedi. Tezgah açan birilerine sordum. Tezgah açılıp gidip açılamadığını anlayabilmek adına. Onlar çok riskli olduğunu söylediler. Sürekli ceza yediklerini söylediler. Her gün geldiğini söylediler buranın zabıtasının. O yeri dikkate alınmasıydı. Yani tabii başka tezgah istemiyor da olabilirler ama aynı zamanda şikayet ederiz de en başından söylemiş olabilirler. Bir dövmeciye sordum, yani geçici dövme yapan. O da aynı şeyi söyledi. O dedi yani benim en azından tezgahımdakiler kağıt. Aldıklarında canım yanmıyor ama senin takıları alırlarsa canın yanar dedi. En sonunda bir gitar çalan bir Türk'e denk geldim. Ona da dedim yani ne diyorsun? Ben de tezgah açmayı düşünüyorum. Bak bu gitarı görüyor musun çaldığım dedi. Bu benim değil aslında. Emanet aldım onunla çalıyorum. Çünkü 3 gün önce gitarımı kaptırdım dedi. Öyle olunca ben de bayağı depresyona girdim. Zaten cebimde de pek para kalmamıştı. Böyle bir iş yapmaya gelmişken kayıpla dönüyor olma fikri, biletimi de erken alma gibi bir niyete girdim aslında o süreçte. Türkiye dönüşü falan düşündüğüm o sırada bir işçi hosteli buldum. En azından bir hafta buralarda bir deneyeyim, başka bir iş mi bulurum, ne yaparım, hani bu geliş niyetime uygun hareket edebilmiş olayım istedim. O işçi hosteline gittiğim gün öncesinde de burada takı dükkanlarıyla konuşurken, hani ürün alıp sergileyip sergilemeyeceklerini anlamaya çalışırken birisi bana şu anda tezgah açtığım yeri önerdi. Ben de o günden itibaren burada tezgah açmaya başladım ve çok da sıkıntılı hissetmiyorum aslında. Yani o açıdan ben yerimden memnunum. Şimdi ama zaten bir tezgahın önünden geçeceğiz. Bu arada hani etkileşimden kastım hani o tezgaha gidip kamera açıkken sohbet etmemek. Bu tür random etkileşimlerde bulunmayı düşünmüyorum. Ama size şöyle tezgahı da göstermiş olayım. Tabii onun dışında ama hani arayışıma yönelik olacak etkileşimleri de bir şekilde tanık olmanızı sağlamaya çalışıyor olacağım. Tabii öncelikle bu bütün kamera önünde oluşlara alışmak ve insanlara kamera doğrultmaya alışmak gerekecek. Olur herhalde, oluyor, bir sürü insan yapabiliyor bunu. Bu şizofrenik kendi kendine konuşma mevzusu burası değil de başka bir yerde biraz daha rahat olabilirdi. Şu anda her an yanımdan bir Türkçe konuşan birisi geçebilir kaygısı da yaşıyorum. Gerçi tabii bunu YouTube'a koyacak bir insan olarak böyle sosyal kaygılar ne kadar doğru? Yani çevrede insanlar varken sen elinde bir kamera ve kameraya karşı kendi kendine konuşuyor oluyorsun. Tamam, bu çok alışıldık bir şeye döndü ama ben hala kendimi karşılaştığımda alışamazken kendi alışamadığım şeyi yapıyorum şu an için. O da asıl challenge kısmı sanırım. Yanından geçerken duyduğum kahkahalar mesela ciddi özgüvenine dokunabilen bir şeyler ama dediğim gibi yani aslında zaten o kahkahaları atan kişiyim bir anlamda. O açıdan kendimi kaşındığım söylenebilir sanırım. Ama hayat yani neden olmasınlarla hep bir nasıl olurduyu sorgulamaktansa deneyimlemek gerekeceğini düşündüm.